İşte bak erkek. Vietnamlı erkekler. Trứng vịt muối. Ne oldu sonra? Tuzlu ördek yumurtası. Allah Allah. Vietnam'da iPhone 16 Pro Max 44.480 lira. İşte gizli lezzet avcılarının seveceği tarzdan bir mekan. Ama bunların pilavı bizimkinden gerçekten çok farklı. Ve yeni bir bölümden hepinize selamlar. Vietnam Dalat'tayım. Yalnız burası gerçekten Zonguldak Kozu gibi. Abi şuraya bakın. Neredeyim ben? Kozu'da mıyım? Çarpık kentleşme, o hafif puslu bir hava, tatlı bir Karadeniz havası. Ama normal. Rakım olarak deniz seviyesinden 1500 metre kadarcık yükseldik. Tabii ki bu soğuk kemiklerimize işledi. Dün gece en alakasız saatte buraya geldim arkadaşlar. Saat 4'te 5'te. Şöyle sokaklarda filan barınacak, kafamı sokacak bir yer aradım. En son açık bir tane kafe buldum. Orada oturdum. Sizin için edit yaptım. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı alırım. İnternetten bu hosteli buldum. Hostel paylaşımlı oda, benden başka hiç kimse kalmıyor. Ve fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Sadece 3,5 dolar. Benim kaldığım yer burası. Ya bu paylaşımlı odalar bana lüks gelmeye başladı. Artık konfor alanım dibinde. Yani buradan daha ötesine bilmiyorum. Homeless'lık, evsizlik falan yani o kadar. Ya, lavabosu da böyle bir yer. Bu da ben. Vietnam konaklama konusunda iyi. 3 dolar yerler var ya. Bak hani bu paylaşımda dediğim gibi kendiniz kalsanız 5 dolara 10 dolara artık kalacak yer bulabilirsiniz. Size etrafı göstermek için sabırsızlanıyorum. Ben de sizinle beraber göreceğim. O yüzden böyle kurguda değil de akışta devam edeceğiz. Sokaklarda artık neyle karşılaşırız, ne görürüz hepsini yola çıkınca göreceğiz. Önce üstümüzü giyindik. Biraz da kalın şeyler alacağım. Sokaklara ineceğiz. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Yalnız var ya otel de otel arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Anca bir insan geçebilir. Yani her alanını değerlendirmişler otelin. İç tarafları şöyle. Yani temiz. En azından puanlaması falan da iyiydi. Bakın kaldığım yerde böyle bir yer. Buranın şarabı da meşhur herhalde. Thank you so much. Yeah, thank you. Hanımefendi buranın işletmecisi. Bir yandan da şöyle kökler dikkatimi çekti. Ya burada hem bu köklerden değişik çaylar yapıyorlar, hem sirke olarak kullanıyorlar, yemeklere kullanıyorlar. Bayağı bir çeşitte kullanıyorlar. Bye bye. Ve artık Dalat'ı adımlama vakti geldi. Var ya internette biraz bakıyorum. Gerçekten ChatGPT'ye falan da güvenmeyin. Şehirde diyor trafik lambası yok diyor. Nasıl yok? İşte al sana trafik lambası. Fransızlar buraya demişler ki baharın bitmediği yer. Biliyorsunuz o Fransızların o romantik yaklaşımları vardır. Burayı sömürmüşler. Buraya demişler ki küçük Paris. Paris? Fareler eksik. Baksanıza atıştırmalıklar, tatlılar. Hepsinden yavaş yavaş atıştıracaksın Melih. Acele etme. Şöyle bir şehri gözlemleyelim bakalım. Şimdi size şunu göstermeden güne başlayamam. Daha önceki videoları bilenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Nasıl bizde pilavcılar falan var ya, bu arkadaşlarda da pilavcı var ama bunların pilavı bizimkinden gerçekten çok farklı. Bak içerisine fasulye de atmış ama şöyle düşünebilirsiniz, böyle şekerli. Bildiğiniz içerisine şeker atıyorlar. Bak mısırlısı var, siyah pirinç var, turuncusu var. Arka tarafta isterseniz böyle tavuk eti, yumurta da, bıldırcın yumurtası da atabiliyorsunuz. Patates püresi var ve üzerine kokonat ve fıstık atıyorlar. Ve ilgincidir ki yine şunun içerisinde şeker var. Ya ben denedim. Bunu ekmeğin içerisine koyuyorlar. Shoyu Min Thai. Abi yalnız güzel de bize buraları hiç göstermediniz ya sosyal medyada. Hep güzel alacalı yerleri gösteriyorsunuz sayın YouTuber'lar. Abi leş gibi. Bu coğrafya çok güzel. Yalnız problemlerinden bir tanesi insanlar tabiata gerekli hassasiyeti göstermiyorlar. Kaç defa yerlere çöp atan insanları falan gördüm. Yapmayın lütfen. Şehrin bir diğeri de nehir kenarında yaşayan halk anlamına geliyor. Diyorlar ki Fransız mimarisini burada çokça görebilirsiniz. Acep şunlar mı ki Fransız mimarisi? Bakın kadının elinin değdiği yer nasıl güzelleşiyor. Teyzemiz burada bu çiçekleri böyle şu lağımın kenarına dikmiş, biçmiş. Böyle burayı rengarenk yapmış. Burada çiçek yetiştiriciliği çok fazla. Yani buraya Vietnam'ın çiçek bahçesi diyebiliriz. Yalnız şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani şuradaki sanata ve sanatçının güzelliğine bakın. Yani müthiş ya. Şunların güzelliği. Ya lan, şşt, Tombik, buruşuk surat, gel. Oğlum işeme oraya ya. Bak kızlı. Burada nelerimiz var? Burada hello my friend. Deniz kabukları. Şu balıklara bakın. Midyeler, diğer deniz kabukları. Yine hanımefendiler tezgahta. Abi Vietnam kadını gerçekten çalışıyor. O saçlarıyla beraber
Yani Vietnam'da olduğumu bana hissettiriyorlar. Ben şu ara sokaklardan devam edeceğim. Ana caddeden değil de. Mantılar, tatlı patatesler. Bak bak bak, fareye bak bak. Fare değil gerçi, sıçan bu. Püf, gördünüz mü? Adamı yerler. Ve gerçekten yiyorlar. Fareli Köyü ziyaret ettiğimi video izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben hayatımda çok nadir böyle manzara gördüm. Vallahi satırla kesiyorlar. Böyle gideyim. Vietnam'ın her yerine dağıtıyorlar ve severek de tüketiliyormuş. Buraya gelip tabii Vietnam bayrağından bahsetmemek olmaz. Onlarda da bizdeki gibi kırmızı var. Bu bağımsızlık mücadelesinde biliyorsunuz. Çok kan döktüler. Buraya da çok sömürmeye çalışmışlar ya. Buranın üzerinde de çok oyunlar oynanmış. Güzel bir coğrafya. İnsanlar, ülkeler demiş ki biz bunlardan nemalanalım. Demokrasi adı altında, barışı getiriyoruz adı altında kardeşe kırdırmışlar. Ve neticesinde 6 milyon insan ölmüş bu coğrafyada. Acı bir tarihi var. Ve bayrağında da tabii ki o bağımsızlık mücadeleleri, akıttıkları kanlar bizdeki gibi bir sembol ifade ediyor. Tabii bir de ne var? Yıldız var. Bu da Vietnam toplumunda 5 ana sosyal sınıfı simgeliyor. İşçiler, çiftçiler, askerler, aydınlar ve gençlik. Bayraklarını da seviyorlar. Vietnam'ın her yerinde bayrakları görüyoruz. Biliyorsunuz komünist devrim sırasında kullanıldı bu bayrak. Ve hala devam ediyor. Abi coğrafya bereketli ya. Vietnam'ın en fazla çilek çıkan, marul çıkan, avokado çıkan yerindeyiz. Yani bereket umarım bu akarsulardan gelmiyordur. Onu düşünmek istemiyorum. Ve Vietnam'ın emekçi kadınları, sizleri de selamlıyorum. Size kornesini göstereceğim. Bak şişeden korne yapmış. Karton topluyor, şişe filan topluyor. Yalnız şu evin güzelliğine bakın. Ya burada işte zevk sahibi bir insan yaşıyor arkadaş. Burada gerçekten evini güzelleştirmeye çalışan bir insan yaşıyor. Ne güzel yapmış ya binaların arasında. Bilardo aşkı var, bilardo sevdası var burada. Baksanıza. Haydi bro. Sosyal bir millet ha bu insanlar. Kebap mı? Yine algıda sevicilik yaptım. Bakalım belki kebap yerim. İnşallah aklımdaki şey değildir. Burası bir Türk işletmesi mi? Đây có phải là một doanh nghiệp He. Sahibi Türk mü? He? Việt Nam. Vietnam. Peki bu et ne eti? Đây là thịt heo ạ. Bu domuz eti mi? Aynen ben de sana soruyorum. Domuz eti mi? Đó chính xác là điều tôi hỏi bạn đấy. Thịt lợn. Ha, domuz etiymiş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Thank you so much. Arkadaş, ülkede çoğu şey domuz etiyle yapıyorlar. Bakın pirinçten böyle bir şey yapıyorlar. Şu mor rengi veren de yanlış hatırlamıyorsam bir bitkinin kökünden alıyorlar bu rengi. Tatlı yapımında da kullanılıyor. Yani böyle Anadolu'da küçük bir şehirde o meşhur İstiklal Caddesi vardır ya. Mithat Paşa Caddesi, İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi. O tarzda bir cadde. Bayrakları kırmızıya boyayın. Yani şu yıldızın yanına bir tane ay çizin. Yıldız ve ayı beyaz yapın. Alın size Türk bayrağı. Vallahi direkt bana o izlenimi verdi burası. Baksanıza şunlar. Arkadaşlar ne kadar söyleyeyim size? 200 ile 280 lira arası. Yalnız gayet uygun ha. Vallahi bakın bunlar da erkekler için. Bunlar kardeşim yalnız şuna ya. Şunu böyle mi dikmek gerekiyor bu? Bunların fiyatları ne kadar? %20 indirim diyor. Ama ikinci el gibi bir havası da var. Yine de çok uygun. 200 liraya artık kışlık bir malzeme almak hayal, çok zor. Gözüme çok fazla fırın ilişiyor. Bu bölgede gezen bir tane arkadaşım vardı. Kendisi şef, aşçı. Bu coğrafyayı gezdi abi dedi yani o bölgede çok fazla fırın var. Çok fazla işte ekmek arası sandviç tüketiyorlar. Ama bunu araştırdım. Bu Fransız kültüründen gelen bir şey. Kendileri de harmanlamışlar. Ve ortaya güzel bir şey çıkmış. Banh mi diye adlandırdıkları. Bizdeki sandviç. Yani ekmek arası yumurta, artık domuz eti, tavuk eti ne ararsan işte salatalık, domates ne ararsan koyuyorlar. Burada böyle kültür haline gelmiş. O an ayakkabı fiyatlarına baksam mı ki acaba? Can I see the shoes? 470.000 Vietnam dongo. Şunlar 600 liraya yakın. Do you have a trekking shoes? 746 lira. Yani 600 lirayla 700 lira arasında bak şunlar daha ucuz. 280 liraya şuna bakmıyorsun ama işte estetik görünmüyor ki ne de ben de çok anlarım gerçi ya. Bak şunlara bak nasıl süslemişler. Seviyorlar bu süsü. Bakın telefon fiyatlarına da bakalım. Can I show the prices? XSM nedir ya? Yalnız şey kaldı mı ya bunlar? Tek kameralı iPhone'lar falan var bayağı bir. 8 Plus var. Wow. Bataryası %95 diyor. Bataryasını da yazmış etrafına. Tabi gelelim fiyatlara. Mesela şu 11 64 GB'ına 6 milyon demişler. 13.300 lira. Şu 11 Pro Max'ler 256 GB'ı 20.000 lira.
Genel olarak fiyatlar böyle. Thank you so much. Gel vatandaş gel. %20 indirim, %30 indirim. Şunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Raket gibi düşünün böyle. Çut çut bununla sivrisinek avlıyorlar. Bir çarpıyor, çat diye ses çıkartıyor. Sinek de ona geliyor. Kaçmıyor ondan. Vietnam'da iPhone 16 Pro Max 256 GB titanyum 31 milyon dolar 44.480 lira. Bak şunlar hep 44.000. 13'ler var. 13'ler abi 430 dolar. 15 bin lira falan ediyor. Şu ne? Abi bir şeyin ayağı bu. Tavuk ayağı. Yengeç. Neyse şu anda iştahımın kapanmasını istemiyorum. O yüzden çok vakit geçirmeden bulduğum restorana doğru gideceğim. What you can suggest me? Arkadaşlar döndüm dolaştım. Don't me boku. Şu ekmekle beraber et yemeği varmış. Onu yiyeceğim. Fiyatı 140 lira. Çorbalar var. Çorbalarda ne kadar? 50 lira. Ama sokak lezzetleri tadacağım için o yüzden onlara girmiyorum. Bir de yanında kumquat tea deneyeceğim arkadaşlar. Kumquat tea. Dünyayı gezmenin güzel yanlarından bir tanesi de biliyor musunuz? Şu anda böyle tüm samimiyetimle ve şeffaflığımla gösteriyorum. Arkadaş ben demin bir tane meyve gösterdim ya. Ona dedim ki mandalina var. O kumquat meyvesiymiş. Yani altın portakalı olarak da geçiyormuş. Dışı tatlı, kabuğu tatlı ama içi ekşiymiş. O yüzden kabuğuyla beraber tüketilen bir meyveymiş. Ben şimdi kumquat baktım menüde kumquat diye bir şey yazıyor. Sonra biraz araştırdım. Dedim ki sipariş edeyim bunu bakayım nasıl bir şey, güzel bir şey mi diye. Sonra baktım ki Türkiye'de bizdeki karşılığı kumquat meyvesi yani altın portakal C vitamini açısından zengin. Soğuk algınlığında filan içerisinde balla, esmer şekerle beraber tüketilen bir içecekmiş. Ve tadı da gayet güzel. Portakal, limon ve mandalina arasında bir tat. Yeni bir şey daha öğrendim. Belki içinizde bilen vardır. Ama Türkiye'de denk gelmedi bana bu kumquat meyvesi, altın portakal. En azından Karadeniz'de görmedim. Hoşuma gitti. O ekmeğimiz sıcak. Ya buranın güzelliği. Oh, ekmek var ekmek. Ekmeğiyle yiyebiliyoruz. Ve mekan temize benziyor. Bu ne? Naneler bunlar. Yine yeşilliği koyuyorlar üzerlerine. Evet ya. Yine kötü. Yani olabilir. Bu coğrafyada geliyor ama içerisine de tatlı patates, havuç ve böyle sosla beraber yapmışlar. Güzel. Şimdi bana müsaade şunu bitireyim ondan sonra devam. Yemeği yediğim yerde Dalat Po diye bir yer. Ne kadar vermiş oldum? 130 bin falan verdim. Yani şu yemeğe 160 lira falan vermiş oldum. Vietnam'a göre fazla. Sokakta yeseydim sandviçler falan 1 dolar bile değil. 1 dolardan az 70-80 cent falan. Gerçekten tam motive bir şekilde YouTube'a devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Vallahi böyle diyorum ki Melih tamam devam et. Kendin olarak da yolculuğunu devam ettirebilirsin. Hayatından, yolculuğundan bir şeyler paylaş. İnsanlar tabii ki her zaman şey bulabilir yani nerede ne yenir, nerede ne içilir falan diye ama önemli olan senin perspektifinden bir şeyleri görmeleri veyahut da senin yorumunla bir şeyleri bir yeri görmeleri. O yüzden de hayatımdaki kırılmaları, yansımalarını da bu yolculuğun yansımalarını da sizinle paylaşıyorum. Tabii siz de paylaşıyorsunuz. Yorumlar kısmında güzel bir sohbet, muhabbet dönüyor ve güzel bir kitle de oluşmaya başladı. Böyle bir parantez açıp hepsine teşekkür etmek istedim. Sağ olun. Ekmeği kazanmak zor bu zamanda insanca yaşamak. Arkadaş içerisi buram buram güzel tütsü kokuyor. Yalnız şu botlara bakın. Vietnam'da bir ayakkabı çöpü. Deri mi acaba ya? Ne diyorsunuz? Hello. How are you? Bu ürünler ikinci el mi? İkinci el. Ha. Yürüyüş ayakkabısı bakıyorum. 40 size 40 42. 42 hả? Yeah. How much price is? How much? How much? 700 700. 1000 lira fiyat çekti. 27 dolar. Abi ne değişik ayakkabılar var. Baksanıza. Böyle ayakkabıyı da ilk defa gördüm. How much? 2 million 2 milyon fiyat çekti buna. 2800 lira. Bunlar ikinci el ayakkabı değil mi? Second hand. yes Okey. Abi muhtemelen insanlar geliyor burada. Satıyor. Neyse daha çok erken yorum yapmak için, alışveriş yapmak için de çok erken. Bakın bunlar ne biliyor musunuz? İlk geldiğimde benim tattığım bunlardandı. Altta ateş yanıyor. Bunların içerisine pirinçten yapılmış böyle bir sıvı var. O sıvıyı döküyorlar ve o sıvının üzerine de yumurta kırıyorlar. Ortaya da şöyle bir şey çıkıyor bakın. Böyle krep gibi düşünün. Yumurtalı krep gibi düşünün. Ama neden yapıyorlar? Pirinç unundan. Pirinç ununu çok kullanıyorlar abi. Teyzem de yapıyor burada. Bu tarzda. Tôi tự hỏi đây là gì? Trứng vịt muối.
Ne oldu sonra? Tuzlu ördek yumurtası. Allah Allah. Tuzlu ördek yumurtası. Peki pişmiş halde mi şu anda? Chưa chín, İlk defa görüyorum ben de. chưa chín. Çoğu Çin Đúng rồi. pişmemiş. Thank you so much. Yeah. Bye bye. Bye bye. Thank you. Şimdi arkadaş, kombucha çayı diye bir çay var burada. Düştüm o çayın peşine. Do you have a kombucha tea? Kombucha tea. Kombucha. Kombucha. No, you don't have. Okay, thank you. Burada yokmuş kombucha. Yine hiç bulunmayan bir şeyin peşine, sevdasına düştük. Kombucha çayı içmesem eksik kalırsın Mili. Bunu bakıyorum bir yandan. Do you have a kombucha tea? Kombucha. You don't have, right? Thank you so much. Yeah. Yine olmadı. Do you have a kombucha tea? Kombucha. No. Burada da yokmuş. Oh, berekete bak. Şunlar 14 lira. Pomelo meyvesi. Rengarenk ya. Bakın arkadaşlar şu, bak şöyle bir meyve. İçerisinde envai çeşit şey var. 30K. Yani 52 lira. İşte gizli lezzet avcılarının seveceği tarzdan bir mekan. Diding diye bir yer. Arkadaş gördüğünüz gibi çok küçük bir mekan. Ama ağzına kadar dolu. Neden? Çünkü burada Vietnam pizzası yapılıyor. Bayağı araştırdım, çok yorum almış. O yüzden ben de gelip deneyeceğim ama denemeden önce hello my friend, size göstereceğim. Bakın peynirlisini yapıyor arkadaş. Evet. Abi bu insanlar ayakta bekliyor bu arada. Normalde daha fazla da bekleyebilirmişim. İnternette yazdığı kadarıyla. İnternetten biraz araştırarak bilerek geldim buraya. Yani eğer yolunuz düşerse bu Vietnam pizzasını deneyebilirsiniz. Masada şöyle şeyler var. Muhtemelen tatlı atıştırmalık. Yalnız olayın güzel tarafını ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada oturdum geldim. Etrafımda insanlar var. Çoğu insan İngilizce bilmiyor. O yüzden çoğu zaman Google Translate'i kullanıyorum ama yan tarafımdaki arkadaşlar İngilizce biliyorlardı ve bana güzel yerleri böyle tavsiye ettiler. Buraya girip dediler kesinlikle avokado dondurmasını yemeden dönme dediler. O yüzden buradan sonra ilk gideceğim yer avokado dondurması. Çayla alakalı da bilgi verdiler. Kendileri de çayı denememişler. Çok yaygın değil. Markette bulabilirsin o çayı dediler ama anladığım kadarıyla çok popüler değil, çok yaygın değil. Ben de nereden gördüysem, nereden okuduysam onun peşine düştüm. Eğer bulabilirsem içeceğim, bulamazsam da yapacak bir şey yok. Tabii şu anda elim dolu. Bir lahmacun olmasa da çıtır çıtır. İçine yumurta koymuşlar. Ben peynirli sipariş ettim. Soğan da yoğun bayağı bir. Yani bu ana öğün olarak yenmese de ara öğün olarak atıştırmalık. Arkadaşlarla gel pizza yiyelim desen herhalde bundan 3-5 tane yemen lazım doyabilmek için. Bizdeki lahmacunun bir değişik versiyonu. Pizza yemenin maliyeti ise sadece 15 lira. Şimdi gece pazarına oraya gidiyoruz. Ben dün gece ne kadar gece pazarı olduğunu tecrübe ettim, deneyimledim. Ama bugün size göstereceğim. İnsanlar buradaymış ya, ben yine ara sokaklarda cebelleştim durdum. Neyse ki meydana geldik. Meydanda eğlence var. Oo, burada askeri bir organizasyon var herhalde ha. Bravo. Bravo. Neden buraya küçük Paris dediklerini şu anda daha iyi anlıyorum. Arkadaş orada Eyfel Kulesi var ya. Sadece kalabalığı takip ediyorum şu anda. Ya şu şapkalara bak. Vallahi kadınlar ve çocuklar için birebir. Buranın çileği meşhur. 28 lira. Karadeniz'imizin Ereğli çileğinden sonra biraz yavan geldi. Ama hı? Yiyeceğim mi? Sert bir çilek ama lezzetli. Vietnam'ın en iyi çilekleri buradaymış. Güzel. Bakın insanlar oturmuş
Burada gece pazarı dedikleri yer bu tarafta. Herkes bir şeyler atıştırıyor. Hani çok güzel ortam ya. Bir yandan müzik, bir yandan insanlar yemeklerini yiyor. Yani bu insanların da aslında ekonomisi, petrolleri de yok yani bu insanların da. Bu insanları mutlu kılan ne? Bu insanları böyle mutlu eden ne bilmiyorum. Muhtemelen gündemleri bizdeki kadar yoğun değil. İnşallah biz de böyle mutlu oluruz ya. Hepsi çalışıyor bak bu arada. Hani yan gelip yatmıyorlar da. Yine insanların içine çıkınca o böyle gezdiğimi hissediyorum. Aha, avocado ice cream. How much? Okay, one. No, Vietnam. Seni böyle hayal etmemiştim ya. Gerçekten yaşamak dolusun. Evet, üzerinde kıtır kıtır bir şey var. Bir defa üst tarafındaki şey, kokonat. Kokonatın tadı güzel. Yani dondurmanın kıvamı da güzel. Ama aşağı inmem lazım şuraya. Kokonatla beraber avokadoyu böyle karıştırdığınız zaman o zaman tadı çıkıyor. Ve bu dondurmayı sevdim. Ama hava soğuk arkadaş. Benim şu anda kulaklarım falan buz tuttu yani. Gerçekten soğuk. Yani boşuna buraya, Vietnam'ın sıcak havalarında buraya yayla muamelesi yapıyorlarmış. Buralara doğru çıkıyorlar. Fransızlar da demişler ki o burada güzel bahar havası var. Serin. Onlar da demiş buraya gelelim. Sabah muhtemelen boğazlar şişecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi ne kadar? 90 cent. Şu anın kuruyla 35 lira. Ben bu videoyu editleyip attığımda ne kadar olur artık bilmiyorum. Bunlar 280 lira. 28 lira. Vallahi fiyatlar falan çok uygun. Vay 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 vay. Abimiz sanat yapıyor. Ne güzel yazıyor ya. Yaptığı eserlere bakar mısın arkadaşlar? Gerçekten çok başarılı. Ellerindeki bambulardan ne güzel şeyler yapmışlar değil mi? Bak, karaoke'ler devam ediyor. İşte bak erkek. Vietnamlı erkekler. Romantik. Very romantik. Gentleman. Evet. Ya tespihe kafa tutan stres şartları. Ya Türkiye'de ne patlamıştı bu arada? Yok satıyordu ya. Var ya insanoğlu bazen böyle öyle bir hayatında yer edecekmiş zannediyor ama sonra bir bakıyor hepsi gidiyor. Hepsi unutuluyor. Aynı bu stres şartları gibi. Bak Beyblade'ler gibi. Vallahi harika var. Gauss Cafe diye bir yer var. 7/24 açık bir yer. Tezgahımı kurup çalışacağım ben de aynı bu arkadaşlar gibi. Elimdeki videolardan anlamlı bir bütün haline getirmeye çalışacağım. Evet dostlarım, bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden kanala abone olursanız, yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.